Arnavutluk sınırına yakın bir bölgede bulunan Ohri, Makedonya'nın en çok turist alan şehri. Ohri şehri, Avrupa'nın en eski ve en derin gölü olan Ohri Gölü'nün kıyısında kurulmuş. 42 bin nüfusa sahip Ohri, Makedonya'nın 8. büyük şehri. Ohri şehri, gölü ile ünlü olmasının yanı sıra çok iyi korunmuş olan tarihi yapıları ve Eskişehir bölgesiyle de insanları kendine çekiyor. Ohri aynı zamanda incisiyle de ünlü. Ohri incisi dünyaca ünlenmiş bir inci türü. Bu şehir aynı zamanda Slav ırkı içinde çok önemli bir yere sahip. Slav halkının kullandığı Kiril alfabesi bu şehirde ortaya çıkmış. Ohri'nin bu özelliklerine ve hikayelerine geçmeden önce Ohrid'de gezilecek önemli yerlere göz atalım. Ohri'de iki ana meydan var. Birisi Liman Meydanı, diğeri ise Çınar Meydanı. Liman Meydanı göl kenarında bulunuyor. Meydanda Ohri tarihine adını yazdırmış önemli isimlerin heykellerini görebiliyorsunuz. Daha sonra hikayelerini anlatacağım. Kiril alfabesinin kurucuları olan Aziz Kiril ve Metodi kardeşler bunlardan ikisi. Meydanın etrafında çeşitli kafeler, barlar ve restoranlar bulunuyor. Bu meydan Ohri'nin en hareketli bölgesi. Ohri gezinize Liman Meydanı'ndan başlayabilirsiniz. Ayrıca bu meydanın önündeki limandan kalkan tekne turlarına da katılarak Ohri Gölü'nü gezebilirsiniz. Liman Meydanı'ndan sonraki göreceğimiz yer Kaneo Beach. Liman Meydanı'ndan gölü takip ederek tarihi şehre doğru ilerlediğinde Kaneo Beach'i göreceksin. Bu gölde yüzebiliyorsun. Ohri'nin sıcaklığı Üsküp'e göre 2-3 derece daha düşük. Haziran ortasından itibaren Ağustos sonuna kadar bu gölde yüzebilirsin. Bu göl 3 yılda bir kendini yeniliyormuş. O nedenle tertemiz. Bu gölle ilgili anlatılan efsaneye göre göle girildiğinde göl dibinden gelen kristal seslerin göle insan girdiğinde korkan midyelerin açılıp kapanma sesi olduğu anlatılıyor. Aslında bu sesler volkanik krater gölü olmasından kaynak. Ohri şehri ile ilgili görsellerde mutlaka göreceğiniz Ohri Gölü manzaralı kilise Aziz Yovan Kilisesi. Tam olarak yapılış tarihi bilinmese de 13. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Liman Meydanı'ndan yarım saatlik yürüyüş sonucunda Aziz Yovan Kilisesi'ne ulaştık. Burası Ohri'nin sembolü olmuş bir kilise. 365 gün için özel 365 ayrı kilise yapılmış zamanında. Fakat bunların sadece 40 tanesi kalmış. Yovan Kilisesi de bunların en ünlülerinden bir tanesi. Diğer ünlü ve önemli kilise ise Aziz Kliment Kilisesi. Aziz Kliment, Kiril alfabesinin kurucusu Aziz Kiril ve Aziz Metodi kardeşlerin öğrencisi. Aziz Kiril, adından da anlaşılacağı gibi Kiril alfabesinin kurucusu. Bizans için önemli görevler yürütmüş olan Aziz Kiril, Slavların Hristiyanlaştırılması için Bizans İmparatoru'nun emriyle Ohri bölgesine misyoner olarak gelmiş. Aslen Yunan asıllı olan, birçok dile ve Slavcaya hakim olan Kiril, Slav dilinin seslerine uygun olacak şekilde Latin, Yunan ve birkaç dilin birleşiminden oluşan Kiril alfabesini icat etmiş. Daha sonra kardeşiyle birlikte kurdukları okulda bu alfabeyi öğretmeye başlamışlar. Aziz Kliment de Kiril alfabesinin yayılmasında ve öğretilmesinde önemli bir rol oynamış. Bir başka Bulgar dönemine ait yapı Çar Samuel Kalesi. 1. Bulgar İmparatorluğu döneminde Çar Samuel tarafından yaptırıldığı görüşü yaygın. Ohri Gölü'ne hakim konumda bulunan kaleye çıkarak tüm Ohri'yi yukarıdan izleyebilirsiniz. Kale gezimizin ardından aşağıya iniyoruz. Yol üstünde Ohri incisinin üreticilerinden Pilevi ailesinin mağazasının önüne geliyoruz. Dünyaca ünlü Ohri incisi. Bu inci İstiridye'nin doğal yollarla ürettiği bir inci değil. Bu inciyi burada sadece 2 aile üretiyor. Ve bu teknolojiyi sadece bu 2 aile biliyor. Ohri incisinin yapılışı aslında Rusya'dan buraya göçmüş olan
bir Rus'tan öğreniliyor. Rus göçmen Ohri Gölü'nden çıkan balıkları görünce burada da inci üretilebileceğini anlıyor ve burada çok iyi dostluk kurduğu Filevi ailesinin büyüklerinden birine Baykal Gölü'nde uyguladıkları inci yapımını, nasıl inci üretilebileceğinin tekniğini anlatıyor. O tarihten bu yana burada Ohri incisi üretilmeye başlanıyor. İnci balığının pullarının kullanıldığı bu teknik ailenin gelinleri de dahil olmak üzere kimseye öğretilmiyor. Ohrik'te satılan incilerin bir kısmı sahte olabiliyor. O nedenle inci almak isterseniz sertifikasını sormanızı tavsiye ediyorum. Sonraki ve son durağımız Çınar Meydanı. Çınar Meydanı şehrin diğer önemli meydanı. Liman Meydanı'ndan yukarıya doğru çıkan caddenin sonunda bulunuyor. Bu meydan ismini meydanın ortasında bulunan çınardan almış. Meydan etrafında birçok yeme içme mekanları ve hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Yeme içme demişken Ohri'nin köftesiyle ünlü lokantası burada yer alıyor. Ohri'de gezilecek yerleri bir günde yürüyerek gezebilirsiniz. Bir sonraki gezimizde Resne'ye gideceğiz. Yıllardır kullandığımız geyik muhabbeti deyiminin çıkış hikayesini, ne şehittir ne gazi sözünün söylenmesine sebep olan Hürriyet kahramanı Resneli Niyazi Bey'in de hikayesini anlatacağım. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.